Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz elmalı çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak griyi kullandım. Elmam için de böyle çok azar azar iplerim var hanımlar. Biraz kırmızı, beyaz, yeşil, sarı ve siyah. Çok azar azar. İplerimi hemen kaldırıyorum kenara. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Elma desenli, çok güzel, çok tatlı bir model yaptım. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bakın tabanımız, topuğumuz. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sıralarını azaltabilir. Patiğin diğer taraflarını tamamen benimle aynı sayıda yapacaksınız. Kaç numara için yaparsanız yapın fark etmiyor. Ön bölüm model sayıları benimle aynı olacak. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Hemen şu bölümden başlayacağız. 11 ilmek olarak. Şöyle 11 adet ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir ilmek daha atıyorum. 11. 11 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum hanımlar. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben hem arka yüzde örgümüzde düz örgü örerek haroşalarımı örüyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmaları yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayarak buraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek artırdık. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tekrar burada da bir artırma daha yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra hanımlar arka yüzde artırma yapmıyoruz. Yine ilmeklerimizi arka yüzde tamamen haroşa olarak örüyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 17 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra artırma yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Elma modelimize de başlayacağız. Elma modelimiz 15 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Bu artırmayla birlikte şişimizde hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine artıracağız. Böylece 19 ilmek olacak. Bakın kenarda 3 oldu.
artırdığım ilmek ile birlikte 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördükten sonra şimdi elmamın birinci sırası. Kırmızı ipimi ekliyorum. 3 ilmek kırmızı. 1, 2 ve hemen kırmızımın ucunu şurada düğümleyeceğim. Yine eklediğimiz iplerde düğümlemeyi unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Şu üçüncü kırmızım. Yanına bir tane gri örüyorum. Tekrardan kırmızıya aldım. 3 tane kırmızı. Yeniden griyi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi de ördüm. 19 ilmeğimiz oldu. Modelin ilk sırasını yaptık. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa öreceğim. Gri ilmeklerimi gri ipim ile, kırmızı ilmeklerimi de kırmızı ipim ile, renk geçişlerinde arka yüzde ipleri ters tarafta bırakıyoruz. Patiğimizin ters tarafında. 3 kırmızımı ördüm. Tekrar kırmızıyı ters tarafta bırakıp griyi aldım. Bir griyi ördüm. Tekrar kırmızımı alıp 3 ilmek kırmızımı örüyorum. Kırmızıyı bırakıp gri'mi aldım. Kalan ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum hanımlar. Modelin birinci sırasını ön yüzde ve arka yüzde örerek bir tamamlamış olduk. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmaya devam edeceğiz. Modelimizin de ikinci sırasını kuracağız bu aşamada. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar ikinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen artırmamı yaptım. Artırdığım ilmekle birlikte 3 oldu. 4, 5, 6 ilmek gri ördüm. Hemen kırmızımı alıyorum. Şu kenara bir kırmızı ördüm. Elmamızın içini yapabilmek için şimdi de beyaz ipimi ekleyeceğim. İp boyları kısa olduğu için hanımlar burada ipler karışmıyor. Çekince ucunu geliyor zaten. Hemen şuraya 3 tane beyaz öreceğim. Beyaz ipimin ucunu hemen şurada griye düğümleyeceğim. Çünkü yeni eklediğimiz ipleri düğümlüyoruz. Modelde ikinci sıramız. Şu ikinci, şu da üçüncü beyaz ilmeğim. Tam ortaya bir ilmek de siyah öreceğim. Bir ilmek siyah. Çok kısa küçük bir siyahım var. Onu da alıyorum. Ortaya bir tane siyahımı örüyorum. Yine siyah ipimin ucunu da burada şöyle beyazıma düğümlüyorum. İplerin ucunu gizleyeceğiz hanımlar. İçi dışı arka yüzden de gayet temiz bir görüntü olacak. Şu griyi ve kırmızıyı beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Arkada uzun uzun kalmasın diye. Bir siyahtan sonra 3 tane daha beyaz ördüm. Ve yanına bir tane kırmızı örüyorum. Bu şekilde. Tekrar gri ipimi aldım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Ve tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz hanımlar. Model kurulumu yapmayacağız. Gri ileri gri ile örüyorum. Bakın burada kırmızım var. Bir kırmızıyı kırmızı ile örüyorum. Hemen şöyle beyazımı aldım. Burada 3 beyazım var. Beyaz ile örüyorum. Ortada bir siyahım var. Siyah ile örüyorum. Bakın renk geçişlerinde iplerimi hep arka ters tarafta bırakıyorum. 3 tane beyazımı ördükten sonra buraya bir tane kırmızı öreceğim. Şöyle ipleri arkada biraz esnek bırakalım hanımlar. İp geçişlerinde patik gergin durmasın. Modelimiz, elma desenimiz düzgün düşsün. Ve kalan ilmeklerimi de gri ipim ile örüyorum. Gördüğünüz gibi arka yüzde model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz modelimizde ve 3. sıradayız elma modelimizde. 3. sıramızda son kez artırmamızı yapacağız. Şişimizde 23 ilmek olacak. Sonra 23 ilmek ile devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. 3 ilmek oldu burada. 4, 5, 6 ilmek ördüm. Ardından hemen şu kırmızıyı çaprazlamasına elime alıyorum. Bir tane kırmızı ördüm. Sonra beyazımı alıyorum. Ortaya beyaz ilmek öreceğiz. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4. Şu kırmızı ile griyi şöyle atlatarak götürelim. Siyah örmeyeceğiz bu sırada. Şu 5. beyaz ilmeğim.
6, 7, 8, 9 tane beyazımı ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha kırmızı örüyorum. Tekrar gri ipimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine gri ile örüyorum. Artırmamı yaptım. Ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelin 3. sırası böyleydi. Son kez de artırmalıyı yaptık. 23 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzü her defasında göstermeye gerek yok. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Elma modelimizde 4. sıramız. Bu sıramızda 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Artırma yapmayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 6 tane gri örüyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam. Sonra burada bir kırmızım var. Bir kırmızımı yine şöyle kırmızı ile ördüm. Çaprazlamasına aldım ipimi. Sonra şöyle yine beyazımı alıyorum. Aradaki beyaz ilmeklerimi yine beyaz ipim ile örüyorum. Yine hanımlar şu kırmızı ile griyi şöyle beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştıralım. Arkada uzun uzun kalmasın. Beyazlarımı beyaz ile ördüm. Bir kırmızım var. Bunu da yine kırmızı ile örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Ön yüzde 4. sıramız bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle haroşa olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Elma modelimde 5. sıradayım. Bu sıramızda sarı ipi de ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5 ilmek gri ördüm. Sonra kırmızımı alıyorum. Şuraya bir tane kırmızı öreceğim. Bir ilmek kırmızı. Tekrar şöyle beyazımı aldım. 4 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya sarımı ekleyeceğim. Bir tane sarı örüyorum. Hemen hanımlar bu sarımın ucunu da düğümleyeceğim şöyle yanındaki beyaza. 2 tane düğüm atacağım. Şöyle. Bir sarıdan sonra ortaya şöyle bakın kırmızı ile griyi beyazın üstünden atlatıp yakınlaştırdım. Ortaya bir beyaz, yanına bir sarı. Tekrardan 4 tane beyaz. 2, 3, 4 ve buraya bir tane de ipleri şöyle çekelim arkadan. Bir tane de kırmızımı örüyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğim de gri ipim ile örülüyor. 5. sıramız bu şekildeydi. Şimdi hanımlar yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. 6. sıramızda kenara yine 5 ilmek gri örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane kırmızı öreceğim yine kenara. Şöyle çaprazlamasına kırmızımı aldım. Bir ilmek kırmızı. Hemen şöyle alttan beyazımı alıyorum. 3 tane beyaz. Bir tane sarı öreceğim hanımlar. Şöyle çaprazlamasına sarımı aldım. Evet, devam ediyorum. Hemen ortaya bir tane siyah öreceğim. Şu alttan siyah ipimi getiriyorum. Bir siyah. Ortaya bir tane beyaz öreceğim. Hatta şu gri ve kırmızı ipimi de beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bir tane beyaz. Yanında yine bir tane siyah. Tekrardan 3 tane. Yanına bir tane siyahtan sonra hemen yanına bir ilmek sarı. 3 tane beyaz. Ve bir tane kırmızıyı örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle. Kalan 5 ilmeğimi yine gri ipim ile örüyorum. 6. sıramızda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda 6. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Burada bir kırmızım var. Bunu kırmızı ile örüyorum. Beyazlarımı beyaz ile. 3 beyazım vardı burada.
Hemen yanında bir tane sarım var. Tekrar sarı ipim ile sarımı örüyorum. Burada bir tane siyah öreceğim. Bakın hemen alttan siyahı alıyorum. Bir siyah. Ortada bir beyaz var. Yine beyazın üstünden kırmızı ve griyi şöyle atlatıp yaklaştırdım. Ortada bir siyahım. Ortada bir beyazım. Yanına bir siyah ve yanına bir ilmek sarıyı ördüm. Tekrardan 3 tane beyaz. Buradaki bir kırmızımı yine kırmızı ile örüyorum hanımlar. Şöyle ve gri'mi aldım. Kalan 5 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Modelimizin 7. sırası da bu şekildeydi. Şimdi yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıradayız. Kenara 5 gri örüyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen şuraya bir tane kırmızı öreceğim. Bir kırmızı. Hemen 3 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3. Buraya 2 sarı öreceğim şimdi. Şöyle çaprazlamasına sarımı da aldım. 2 sarı. Bu aşamada hanımlar artık siyah kullanmayacağız. Siyah ipimi şöyle keseceğim. Ucunu düğümleyeceğim buraya. Şöyle siyahımı kesiyorum. Siyah ipimin ucunu şurada beyazıma düğümleyeceğim. Artık şöyle ipin birini çektik. Ortaya bir tane beyaz öreceğim hanımlar. Şöyle bu aşamada yine kırmızı ve gri ipimi beyazın üstünden atlatarak yaklaştırdım. Ortaya bir beyaz ördüm. Tekrar sarıyı alıyorum. 2 tane sarı. Bakın kestiğim iplerin ucunu da örerken gizleyerek götürüyorum. Böyle daha pratik oluyor. Tekrar beyazımı aldım. 3 beyaz. Yine bir ilmek kırmızımı örüyorum. Şöyle kırmızıyı arkada biraz esnek bırakalım. Ve kalan 5 ilmeğimi yine gri ipim ile örüyorum. 8. sıramızı da bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelde yeniden ön yüzde ve 9. sıradayız. Kenara yine 5 gri örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane kırmızı öreceğim. Tekrar beyazımı alıyorum. 5 tane beyaz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4 ve buradaki sarı ipimi de kesip ucunu düğümleyeceğim. Çünkü artık sarıyı da kullanmayacağız. Şöyle sarı ipimi de kestim. İpimin ucunu şöyle düğümlüyorum buraya. 4 beyaz örmüştük. Şu da 5. beyazım. Ortaya bir ilmek kırmızı öreceğim. Şöyle bir kırmızı. Tekrardan 5 tane beyaz öreceğim. Griyi yine atlattım beyazın üstünden. Buraya 5 tane şöyle beyazımı örüyorum. Sarının ucunda gizleyerek getirdim. Ardından bir kırmızı ve yine kalan 5 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. 9. sıramız böyle. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, modelde 10. sıradayız. Yeşil ipimi de hazırladım. Yapraklara da başlayacağız. Şimdi kenar ilmeğim ile birlikte 6 ilmek gri örüyorum. 4, 5 ve 6. Buraya bir ilmek kırmızı öreceğim. Şöyle kırmızımı aldım. Bir kırmızı. Beyazımı alıyorum. 3 tane beyaz. 1, 2, 3. Tekrar kırmızıyla buraya bir kırmızı. Tam bu ortaya bir ilmek yeşilimi ekliyorum şimdi. Bir ilmek yeşil. Şöyle. Yine yeşilimin ucunu hanımlar düğümleyeceğim. Modelimizde 10. sıramız, yaprağımız başlıyor artık. Bir yeşilden sonra tekrar yanına bir tane kırmızı ördüm. Şimdi 3 tane beyaz öreceğim. Şöyle griyi beyazın üstünden atlattım. 3 beyaz, bir kırmızı ve gri ipimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. 10. sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 11. sıradayız. 11. sıramızda kenara 7 gri örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek griyi ördüm. Kırmızımı alıyorum. Buraya 3 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3. Hemen yanına bir ilmek gri örüyorum. Bir ilmek gri örmeden önce hanımlar bir dakika, hemen bir beyazımızı da artık keselim. Çünkü beyazı da kullanmayacağız. Şöyle yine beyaz ipimin ucunu burada griye düğümleyeceğim. Tamam, şimdi 3 kırmızıdan sonra bir ilmek gri örüyoruz. Şimdi yeşilimi aldım. Buraya 2 ilmek yeşil öreceğim. Ve 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. Kalan ilmeklerimizi de gri ipimiz ile örüyoruz. Böylece 11. sıramızı da tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyim. Modelde 12. sıradayız. Artık kesimlerimiz başlayacak. Burun bölümünün kesimleri. Kesimleri şöyle yapacağım. Sağ kenardayım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk kesimi sağ kenardan yaptık. Diğer kesimi de sol kenarda son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle yapacağız. Kesim yaptım. Burada 2 ilmeğimiz var. 3, 4, 5, 6, 7. 7 griyi ördüm. Hemen bu kırmızıyı da keseceğim. Örmeye öyle devam edeceğiz hanımlar. Artık kırmızıyla da işimiz kalmadı. Kırmızımı da kestim. Şöyle ucunu düğümlüyorum. 7 griyi örmüştüm. Devam ediyorum. Hatta şu kırmızıyı da asılalım. Şöyle devam edeceğim. Şu 8. griyi ilmeğim. Şu iplerin ucunu da gizleyerek götüreyim hanımlar. Şöyle. Şu 9. ilmeğim 10. 10 tane griyi ördüm. Şimdi şöyle yeşilimi alıyorum. Buraya 6 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek yeşilimi ördükten sonra tekrar gri ipimi alıyorum. Son 3 kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 kaldı. Buradaki 2 ilmeğin ikisini birden keserek örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. 2 ilmek kestik, böylece 21 ilmek kaldı. Şimdi arka yüzde kesme işlemi yapmayacağız. Geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve 13. sıradayız. Kesmelere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi yine keserek ördüm. Sayarak gideceğiz. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8 ilmek griyi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 2 tane yeşil, 1 tane gri ve 5 tane yeşil. 2, 3, 4, 5. Tekrar gri ipimi aldım. Bir tane gri ördükten sonra bakın son 3 ilmek kaldı. Bu ikisini kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Modelde 14. sıramız. Kesmelere devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Burada 2 ilmeğim var. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane gri ördüm. Yeşilimi alıyorum. 3 ilmek yeşil. Tekrar griyi aldım. Bir ilmek griyi ördükten sonra yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Tekrar arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde de 15. ve sonuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sayarak gideceğim. Şimdi 2 ilmek oldu burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane griyi ördüm. Şuraya bir ilmek yeşil örüyorum.
Tekrar gri'mi aldım. Bakın son 3 gri kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördük. Elma desenimiz de bitti. Kesimlere devam edeceğiz ta ki şişimizde 11 kalana kadar. Kenar ilmeğini aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmek kaldı. Biri yeşil, biri gri. İkisini kesiyorum. Ve artık yeşil ipimizle de işimiz kalmadı hanımlar. Yeşilimi de keseceğim. Modelin devamında sadece gri ipimiz ile devam edeceğiz. Şöyle yeşilimin ucunu düğümlüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar kesimimizi yapacağız. Bu kesimle birlikte şişimizde 11 ilmek kalacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine buradaki 2 ilmeği kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Saydığımızda burada 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldı. Şimdi arka yüzde yine 11 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde 11 ilmek kalana kadar kesimimizi yaptık. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. 11 ilmek kalana kadar örmüştük, kesim yapmıştık. Şimdi 11 ilmek ile kesim yapmadan ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi bir diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 11 ilmek ile bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi artırmaları yapacağız. Yine ilk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Bakın 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 13 ilmeğimiz oldu böylece. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar artırma yapmayacağız. İlmeklerin tamamını normal haroşa öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 15 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde yine 2 ilmek örüp artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artırmayı yapacağız. Biz bu artırma işlemine şişimizde 51 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı 51 ilmek olacak. Şimdi hep birlikte 51 ilmek olana kadar patiğimizin bu bölümünü artıralım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 51 ilmeğim olana kadar patiğimin bu bölümünde artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi 51 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Patiğimizin şu arka bölümünü artırma yapmayacağız hanımlar. Hemen şişime alıyorum. Artık artırma yok. 51 ilmek ile ilmeklerimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimden sonra diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi artırma yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Burada da kenar ilmeğimi aldıktan sonra sırasıyla yine ilmeklerimi haroşa öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, yine ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. 51 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Bir diş haroşamızın yeri belli olsun, kaybolmasın diye hemen şöyle bir ip geçireceğim buraya, yerini belli etmek için. Bir iğne falan da takabilirsiniz. Evet, burada bir diş haroşamız oluştu. Ben bu bölüme hanımlar, yani şu bölüme toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Şimdi ben hanımlar 16 sıra haroşamı öreceğim, geleceğim, sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Bu arka bölümdeki haroşa sayısını vereceğim. Ölçüye göre ayarlayacaksınız. Ben 16 diş haroşa yaptım ama belki siz 15 yaparsınız, belki 13.
belki 17, 18. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir ya da yapmak istediğiniz ayak numarasına göre. Şimdi hemen ben bu arka bölümü tamamlayıp geliyorum. 16 sıra haroşamı tamamlayıp geliyorum. Ardından ölçüyü vereceğim. Sonra da topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar, şuraya 16 diş 16 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi mezura ile tam boy ölçüyü vereceğim sizlere. Şöyle bir uçtan bir uca ölçeceğim. Bakın mezuramı sıfırladım bu ucuna. Diğer uca kadar toplamda 24 santim olarak patiğimi ördüm. Bunu 40-41 numara yapmak isteyenler burayı 25 santim olarak örebilirler. 35-36 numara yapmak isteyenler de 22,5 santim kadar örseler tam olacaktır. Haroşa sayılarınızı ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi patiğimizde hanımlar topuk kesimini yapacağız. Topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol tarafa 21 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 ilmek ayırdığım yere şöyle bir ip takayım, yeri belli olsun. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. İlmeklerimizi sayarak öreceğim hanımlar. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek ördüm. 21. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Burada da 21. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimi yaptıktan sonra geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim arka yüzde. Kesimi ön yüzde yapacağız. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Evet, sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 20 ilmek öreceğim. 21. de kesimimi yapacağım. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptım. Bir önceki sırada arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi tekrar hanımlar kesim yaptık. Geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 20 örüp 21. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu işaretli yere kadar, yani şu arada kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, işaretli yere kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. Artık ipimi kesiyorum. İlk başta sola 21 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 21 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı bakın burada. İçeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım hanımlar. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için bu kesim yerinin izi bile belli olmuyor. Bu şekilde kalan ilmekleri de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçüne birden topluyorum. 2 tane de zincir çekip ipimi kestim. Patiğimizin topuğunu bitirdik. Hemen ipimizi gizleyeyim. Topuğumuza bakalım hanımlar.
şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu öncelikle gizliyorum. Bakın patiğimizin topuğu şöyle. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok temiz, çok düzgün bir görüntüsü var bu şekil. Şimdi patiğimizin şu üst bölümünü hanımlar tabana tığlama yöntemiyle birleştireceğiz. 2 sıra tığlama yaptım. İlkini beyaz ile, diğer tığlamayı da kırmızı ile yaptım. Bu aşamada şöyle beyaz ipimi alıyorum. Tam şu bölümden bakın şöyle tutuyoruz kendimize doğru. Tam şu bölümden tığlamayı başlatacağız. Öncelikle şöyle tığım ile bir ilmek oluşturacağım şuraya beyaz ipim ile. Bakın şu tam orta bölümde. Bakın burada burun kısmında 2 sıra 11 ilmekten oluşan haroşa yapmıştık. Bunun ilki şurada, ikincisi de bir altta, bakın hemen şu altında. Burada ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle buradan bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sık iğne tekniğiyle birleştirme işlemini yapacağız. Önce benden taraftaki parçada bakın ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Kenar ilmek yerine, sonra tabanda. Bakın ilmeklerin 2 kanadına birden giriyorum. Böyle sık iğne tekniği ile birleştirme işlemini yapıyorum. Hanımlar çok sıkarak yapmayalım sık iğnemizi. Hafif gevşek, esnek bir şekilde yapalım. Yoksa gergin durur patiğimizin üst bölümü, model düzgün görünmez. Buna dikkat edelim. Önce benden taraftaki, sonra da alt parçadaki kenar ilmek yerine giriyorum ve ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde sık iğne tekniği ile birleştirme işlemini yapıyoruz hanımlar. Bakın sırası ile. Şöyle giriyoruz. Bu şekilde şu başlangıç yerinde ipimiz var. Buraya kadar hanımlar tığlama işlemini yapalım gelelim. Evet, bu kenara kadar tığlamamı yaptım hanımlar. Artık birleştirme yapmadan şu üst bölüme yine sık iğne yapacağız. Herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Burası başlangıç yeriydi. Yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek sık iğnemi yapıyorum. Buradaki ipimizin ucunu da şu aralara gizleyerek götürüyorum. Bakın. Bu şekilde. Gri ipim de gizlenmiş oluyor bu vesileyle. Üst bölümde normal sık iğnemizi yapıyoruz böyle. Bilek bölümünde. Hemen şurada da yine kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yaptım. Şimdi bu bölümle şu diğer tarafı hanımlar birleştireceğiz. Burada ilmekleri şöyle karşılıklı tutarak getirelim. Şu ön bölümden itibaren bakın şöyle ikili ikili sabitleyerek, bakın şuradan şöyle karşılıklı kenar ilmek yerlerini sabitleyerek bilek bölümüne kadar getiriyorum. Şöyle şu ikisi şöyle bakın şuraya kadar getirdim. Bu aşamada yine şöyle ipimi doluyorum parmağıma. Önce bu taraftaki kenar ilmek yerine, sonra tabandaki hemen şuradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Tekrardan bir ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine diğer tarafı da aynı şekilde tığlıyoruz hanımlar. Şöyle bakın. Önce üst parçaya, sonra tabandaki parçaya ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde şu burun kısmına kadar, şuraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu burun kısmına kadar, kenar kısmına kadar geldim. Şu tepe bölümüne de yine sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bakın şu tepelerde bulunan haroşalarımız görünüyor. Bakın şu tepe noktaları, şuralar. Buralara girerek yine sırasıyla şu tepelere girerek sık iğnemi yapıyorum. Bu burun tarafında da yine model bütünlüğü sağlansın diye burada da devam ediyoruz hanımlar. Tığlamaya, sık iğne yapmaya. Evet, ilk başlangıç yerine kadar geldim. Şimdi şuraya bir tane de zincir çektim. İpimin ucunu kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle. İpimizin ucunu bu şekilde beyaz ilmek aralarına girerek şöyle gizledik. Şimdi patiğimin şu boğaz kenarına da bakın şuralarına yapacağım sık iğnemi. Yine beyaz ipimi aldım. Bu defa şuradan başlayarak bakın şu tam beyaz olan yere şöyle girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Şuraya bir zincir çekerek burayı sabitledim. Şimdi bu bilek kenarına da
Yine sık iğnemizi yapıyoruz. Dediğim gibi çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Biraz gevşek bırakarak yapalım. Bakın, sık iğneyi gevşek yapalım. Bu şekilde patiğimizin bilek kısmını da şöyle şu bölüme kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın şu kenara kadar yaptım. En son bir de zincir çekiyorum. Tekrar ipimi şöyle kesiyorum. Beyaz ipimizin ucunu da şöyle arka aradaki ilmek aralarına girerek gizliyorum güzelce. Şöyle. Şimdi ilk tığlamayı yaptık hanımlar. İlk sıra tığlamayı. İkinci sıra tığlamamızda da kırmızı ipimizi kullanacağız hanımlar. Kırmızı tığlamamıza da şuradan başlayacağız hemen. Şu bölümden. Bakın işte beyaz yere giriyorum. Şu kenardan başlayacağız bu defa. Şöyle şuradan bir ilmek çıkartarak şöyle zincir atıyorum. Beyaz sık iğnelerin içine girerek bu defa hanımlar kırmızı sık iğne yapıyoruz. Şöyle beyazların içine girerek bu defa kırmızı ipimiz ile sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Şu kenara kadar, bakın şuraya kadar yapalım gelelim. Evet, bu kenara kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi şu bilek tarafından itibaren sık iğnemizi yapmaya devam edeceğiz. Şu beyaz yerlere tekrar girerek buraya da yine sık iğnelerimi yapıyorum. Sırasıyla beyaz olan yerleri takip ederek devam ediyorum. Beyaz sık iğnelerin içine batarak kırmızıyı yapıyorum. Bu şekilde. Hemen şurada yaparken hanımlar şu arka kırmızının içine de şöyle girelim. Burada bir yarım görüntü oluşmasın. Bu şekilde tekrar devam ediyoruz hanımlar. Bakın ön bölüme de devam ediyoruz. Yine burada gevşek bir sık iğne yapalım. Bakın şöyle devam ediyoruz. Beyazların içine girerek şöyle kırmızı ile sık iğnemizi gevşek bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Hanımlar bu şekilde ta ki şuraya kadar sık iğnemizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şu bölüme kadar yine kenar oyamı yaptım geldim. Bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi bu ipimizin ucunu da gizleyeceğiz. Şöyle önce içeri doğru alacağım. İç tarafa gizleme yapacağım. Şöyle aradan girerek. Şöyle kırmızı ilmek aralarına girerek yine ipimi gizleyeceğim. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Bakın görüntü olarak patiğimiz şöyle. Tığlama işlemini bitirdik. Şekil bu. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Patiğimizi ayağımızda da görelim. Videonun bu bölümü akşam saatlerine kaldığı için şu an görüntü biraz kötü olabilir. Hemen şöyle manken ayağıma da giydiriyorum. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin duruşu şöyle, ayaktaki duruşu. Tabanımız, ön bölümü, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.